4x4 aracınızı zorlu arazi şartlarında sürme tekniklerinin anlatıldığı bu kursta bakalım bizi nasıl bir serüven bekliyor. Sevgili seyirciler, bugün çok enteresan bir aktiviteye hep beraber katılma şansını yakalıyoruz. Şu an Almanya Berlin yakınlarında bir offroad eğitim kursundayız ve bugün offroad hakkında A'dan Z'ye ne varsa bunu hep birlikte öğrenip elimizden geldiği kadar size yansıtmaya çalışacağız. Offroad hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse yolun Türkçe karşılığı yolun dışında anlamına gelen bu cümle hobi ve spor olarak kullanılıyor ve arkamda görmüş olduğunuz bu 4x4 araçlarla yapılıyor. Bugün gerçi burada etap etap ayrıntılı bilgileri alacağız. Şimdi birazdan ilk parkurumuza gidiyoruz. 4x4 jipi olanlar kesinlikle kanalı değiştirmesin çünkü birazdan göreceği, öğreneceği şeyler çok işlerine yarayabilirler. Berlin'de düzenlenen teori ve pratik eğitimin aynı anda verildiği bu kursta 50'den fazla katılımcı ve 25 araç var. Araçların çoğunluğunuysa Land Rover'ın Defender modeli oluşturuyor. Macera dolu bu aksiyonda kum tepelerine tırmanma, derin su birikintileriyle çamurlu yollardan geçiş teknikleri ve çeşitli parkur sürüşlerinin yer aldığı farklı etaplarla offroad tutkunları hünerlerini sergileyecekler. Şimdi ilk etapın başlayacağı noktaya gidiyoruz. İlk parkur zemini çok ince kum olan derin bir çukur. Çukura bir taraftan giren araçlar öbür taraftan çıkmaya çalışıyorlar ve bunu yaparken gerçekten çok zorlanıyorlar. İnce kumlardan oluşmuş bu derin çukurda bizleri oldukça zor bir tırmanış bekliyor. Aracınız parkurun herhangi bir yerinde böyle saplanıp kalabilir. İşte bu etapta aşama aşama aracınızı bu çukurdan nasıl çıkaracağınız öğretiliyor. Anladık ki iş dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Yukarı doğru çıkarken bildiğiniz bütün yöntemler ve hız denemeleri burada işe yaramıyor. Bırakın hızı, eğer aracınızı olduğu yerde tutabiliyorsanız ne mutlu size. Şu an yanımızda offroad öğrencilerinden bir tanesi var. Şimdi kendisinden bu canavar gibi aracı hakkında biraz bilgi alacağız ve de offroad hakkında birkaç soru soracağız. Hallo nochmal. Hallo. Araba hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Bu bir Land Rover 110. 2,5 litre turbo dizel motoru var. Bu aracın beygir gücü nedir? Eski motora sahip olduğu için sadece 115 beygir gücünde. Offroading'de en önemli şey nedir? Burada önemli olan nokta araba gibi görünse de iyi tekerlere sahip olmak çok daha önemli. Aracınızın altı ile zemin arası ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Ve tabii ki en önemlisi de aracın bilgili bir sürücü tarafından kullanılmasıdır. Aracınızın içerisinde 2 tane vites var. Bunların ne olduğunu anlatabilir misiniz? Birinci vites normal arabalarda da bulunan vites. Diğeri ise lastiklere daha çok güç veriyor. Ayrıca bu ikinci vitesin kilit fonksiyonu da var. Böylelikle dik rampa kalkışlarında daha güvenli bir kalkış için size kolaylık sağlıyor. Offroad eğitiminde arabadan ziyade yanımızda neler olması lazım? Cesaret, özgüven ve soğukkanlılık getirmek gerek. Evet, şimdi bu tehlikeli çukuru bir de biz deneyeceğiz. Bakalım çıkabileceğiz mi, ne kadar sürecek? Ve eğitmenin aracına biniyoruz. Şöyle ağız tadıyla çukura girelim de heyecanı birlikte yaşayalım dedik. Ancak çukurun çevresindeki yükseklikler bizi epey uğraştıracağı benziyor diye düşünüyorduk ki öğretmenimizin etkisiyle engelleri aşmakta zorlanmadık. Çukurda tırmalayan sürücülere nazaran ilk denemede başarılı bir grafik çizdik. Ancak ikinci denememizse birincisi kadar çok başarılı olmuyor. Kaderde çukurda kalmak da varmış. Bütün uğraşlara rağmen çukuru geçemiyoruz. Çünkü yoldaki kumlar patinajlardan dolayı derinliğini artırmış. Çukurun en uç kısmı birazcık patinajdan dolayı çok derin olduğu için en uç kısımda takılıp kalıyoruz. Aracın motoru bir hayli ısındı. Şimdi yetkililer geldi. Motora bir bakacaklar. Eğer çıkamazsak diğer araçta bizi tekrar çekecekler yukarıya. Evet, yetkili, daha doğrusu öğretmenden gerekli taktikler alındı. Birazcık tekerleklerimizin havası fazlaymış. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Ondan sonra tekerleklerin havasını indirip diğer parkurlara devam edeceğiz. Mahsur kaldığımız bu kum tepelerinin arasında zor durumdan kurtulmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz fakat nafile. Devreye mecburen diğer yardım ekipleri giriyor. En uç kısımda birkaç defa patinaj çektiğimiz için büyük bir çukur oluştu. Onun için oraya girdiğimiz zaman devamlı patinaj çekiyoruz. Şimdi diğer araç bize yol yapıyor. Bir kez daha deneyeceğiz. Eğer başaramazsak bizi çekecekler. Uzun çabalar, yeniden yapılan yol derken
Yine de çukurun içerisinden çıkamıyoruz. Çukurun en uç kısmında takılıyoruz ve etabı bir türlü aşamıyoruz. Sakın gülmeyin çünkü göründüğü kadar kolay bir şey değil. Nihayet yardımımıza çekme halatları yetişiyor. Dışarı çıkmayı başaracağız diye düşünürken bu sefer de çekme halatı kopuyor. İnat etti kum ve halat. Sanki sözleşmişler gibi bizi bekletmeye kararlılar. İlk parkurun içerisinden zor da olsa çıkmayı başardık. Sıradaki parkur şu an üzerinde bulunduğum kasislerden bir düzine bulunan çukurlar da var içerisinde, uzun bir parkur. Bakalım bu parkurda neler yaşayacağız, başımıza neler gelecek. Burada zor şartlarla başa çıkmanın eğitimi verilse bile görüldüğü gibi doğa size hiç beklenmedik sürprizler yapabiliyor. İnce hafif kumlar bazen dağ gibi bir engel olarak karşınıza çıkabilir. Parkurlar hakkında biraz bilgi vermek gerekirse zemin tamamen ince kumdan oluşuyor ve ilk geçenin işi en zor olanı. Arkadan gelenler onun izini takip ediyorlar. Tabii onun geçtiği yerin zemini biraz daha sert oluyor. Eğer izi kaçırır da diğer yerlerden geçerseniz saplı kalıyorsunuz ve patinaj çekmeye başlıyor araç. Ondan sonra tekrar yetkilileri çağırıp sizi çekmesini istiyorsunuz, az önce gördüğümüz gibi. Parkurlarda yolunuzu tayin edebilmeniz için sizi yönlendiren ok işaretleri var. Şu anda bir tanesinin yanındayız. Kırmızı olanın yanındayız. Bir tane de mavi renk var. Hemen ikisinin arasındaki fark söyleyeyim. Kırmızı yol biraz daha kolay olan yollar. Şu an hemen önünde gördüğümüz gibi kasislerin küçük olduğu yollar. Mavi yol ise tabiri yerindeyse sadece tam tesisatlı arazi araçlarının girebileceği zor yollar. Küçük kasis derin çukur derken heyecanı tatmak için eğitmenin aracına biniyoruz. Ayrıca birazcık çekim yapmak istesek de yaşanılan heyecanın dozu emniyet kemerlerimizi dahi takmamıza engel oldu. Sağa sola çarpan kafa ve vücudumuzun acısını yüreğimize gömerek offroad macerasının tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Aracın kontrolünü elden kaçırmamak için sürekli olarak iki elin baş parmaklarını direksiyona bastırmak gerektiğini eğitimci bize ısrarla sürekli tekrarlıyor. Sabahın erken saatlerinden beri bizimle beraber offroading yapan ve bize ev sahipliği yapan Andreas'la beraberiz. Şimdi kendisiyle birazcık offroad hakkında konuşacağız. Hallo nochmal. Hallo, ja. Und würde ich zuerst mal fragen, warum offroad eğitimlerini niçin düzenliyorsunuz? Offroad turları çok zevkli ama bunun çok ciddi bir tarafı da var. Biz burada offroad sürücülerine zorlu arazi koşullarında araçlarını nasıl kullanacaklarını gösteriyoruz. Yani sadece zevk için yapmıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bütün bunlar için imkanlarımız mevcut. Ne zamandan beri offroad turları düzenliyorsunuz? Biz bunu yaklaşık 2 senedir değişik programlar şeklinde yapıyoruz. Bazen kötü yol şartlarına sahip ülkelere gidecek kişiler de katılıyor. Çünkü onlar gittikleri ülkelerde burada sürülen araçları kullanıyorlar. Bir nevi antrenman yapmış oluyorlar. Offroad sizin için hobi mi, spor mu yoksa bir meslek mi? Bazılarına göre hobi ya da spor olabilir ama benim için bir iş dalı. Peki bu birazcık tehlikeli değil mi? Bence her şey tehlikeli. Ama soğukkanlı ve konsantre olarak bu işe girişirseniz tehlike kalmıyor. Bence yine de çok tehlikeli çünkü benim hala her yerim ağrıyor. Ben normalde sizin için yavaş sürdüm. Edindiğimiz bilgilere göre offroad kurslarına daha çok bilim adamları, gazeteciler, televizyoncular ve karayollarında çalışan mühendisler katılıyor. Ancak son yıllarda dünyada gelişen savaşlar nedeniyle katılımcı yoğunluğunu daha çok gazeteciler oluşturmaya başladı. Ayrıca en ilginç katılımcılarsa aile içi sorunları olan aile fertleri. Bu kurslara katılan aileler biraz olsun stres atıp ilişkilerini düzeltme peşindeler. Ne zamandan beri offroading yapıyorsunuz? Yaklaşık olarak yarım sene önce başladım. Offroad serüvenini neden bu kadar seviyorsunuz? Offroad turları benim için zevk demek. Ben sürerken yapılmayacak şeyleri başarıyorum ve bu beni çok sevindiriyor. Yani bir anlamda kanınız hızlı mı akıyor? Evet, benim ruhuma ve kanıma uygun aktiviteler bunlar. Sizin için bu bir hobi mi yoksa spor mu? Benim için bu bir hobi. Biz bu arabayla tatile bile gidiyoruz. Geçen hafta Alp Dağları'ndaydık ve gelecek hafta Danimarka'ya gidiyoruz. Biz resmen bu arabada yaşıyoruz. Peki tehlikeli buluyor musunuz? Evet, bazen gerçekten çok tehlikeli oluyor. Alp Dağları'ndayken kendimizi çok yalnız hissettik ve hatta biraz da korktuk. Çünkü gittiğimiz yerde bizden başka kimse yoktu. Arabaya bir şey olsaydı biraz kötü olurdu tabii ki. Offroad yapmayan jip sahiplerine buradan ne söylemek istersiniz?
Onlara gerçekten tavsiye ediyorum çünkü böyle bir yerde sürmek çok zevkli. Parkurlar arasında dolaşırken bir havuzla karşılaşıyoruz. Bu havuzdan ilk önce araçlarla geçiyoruz. Ondan sonra da stres atmak için botlarla havuzun içerisinde küçük bir oyun oynayacağız. Nihayet sona eren eğitim, arazi içerisinde bulunan küçük bot sürüş zevkiyle tamamlanıyor. Büyük şehirlerin asfalt yolları üzerinde hiçbir zaman tanıyamayacağınız jiplerinizle gerçek anlamda tanışmak isterseniz ya da önünüze çıkacak tüm engelleri bilinçli bir şekilde aşmayı düşünürseniz mutlaka bu eğitim merkezine uğrayınız ve her şeyi özünde yaşayınız. Yorucu bir gündü ama açıkçası bu kadar zevkli olacağını tahmin etmiyorduk. Eğer 4x4'ünüz varsa bu tür bir parkura gelmenizi, en az bir kere gelmenizi kesinlikle tavsiye ederiz. Jiplerinizi sadece ve sadece asfaltlarda kullanarak onları ağlatmayın. Tabir yerindeyse böyle ortamlara gelip hakkını verin.